Enflasyon deyince hepimizin aklına fiyatların artması geliyor. Ama şirketlerin zamları gizleme yöntemleri çok daha yaratıcı. Hatta çoğu zaman fark etmiyoruz bile. Bugün sizinle birlikte enflasyon 3 gizli silah yönünden bahsedeceğiz. Şirinflasyon, skimflasyon ve gridflasyon. Ve emin olun bu videodan sonra marketlere aynı gözle bakamayacaksınız. Üreticiler yüksek enflasyon dönemlerinde zaten fiyatlar sürekli zamlandığı için üreticilerin artık biraz daha zam yaptığında kaçacağını düşünür. Daha fazla ürün almayacağını düşünür. Ve böyle olduğu zaman da fiyatı daha fazla artıramadığında ya zarar edecektir ya karı azalacaktır. Bu yüzden de üçüncü bir yola başvururlar. Kimi zaman bu üç yoldan bir tanesini tercih ederken kimi zaman işte iki tanesini birden ya da üçünü birden uygulayabilirler. Biz bunlardan şirinflasyonla başlayalım. Şirinflasyon ürün fiyatının aynı kaldığı halde gramajının düşürülmesidir. Yani miktarının küçülmesidir. Yani şirket fiyat artıramadığı yerde gramajı düşürür. Genellikle ambalajı bile küçültmezler ki biz fark etmeyelim. Tüketici de aynı fiyatı gördüğü için tepki gösteremez çünkü fark etmez. Mesela buna örnek vermek gerekirse geçmişte 60 gramlık olan çikolata 60 liraydı. Şimdi çikolata 50 grama düştü, fiyat hala 60 lira. Baktığımızda ambalaj bile aynı. 60 lira diye almaya devam ediyoruz ama arkasına çevirip gramajına bakmıyoruz. Baksak aslında orada bir zam olduğunu, enflasyonun olduğunu göreceğiz. Kağıt üzerinde zam yok ama gerçekte gram başına fiyat arttı. Cipslerde paketin hacmi de aynı. Yine aynı şekilde büyük paket. Ama içindeki cips işte 145 gramdan 120 grama düştü. Eskiden 115 gram olanlar 96 grama düştü vesaire. Bu şekilde yine içeriği azaldı. En ilginç geleni ise tuvalet kağıdı arkadaşlar. Mesela işte 20'li rulo ya da 40'lı rulo şeklinde satılmaya devam ediyor. Baktığınızda rulosu aynı ama bir rulonun içindeki yaprak sayısı 180'den 140'a düştü çoğu markada. Yani biz yine aynı şeyi aldığımızı zannederken çok daha az tuvalet kağıdı alıyoruz aynı paraya. Hatta bazen zamlı fiyata daha azını bile alabiliyoruz. Fiyat hafızamız kuvvetlidir ama gramaj hafızamız genelde zayıftır. Çünkü gidip de kaç gram diye bakmayız. Bu yüzden ambalaj aynı görünür ama içerisi daha azdır. Şirinflasyon şirketler için neden cazip? İşte zam yapmak yerine fark ettirmeden maliyet azaltıyorlar. Enflasyona tepki çekmiyor, rekabette fiyat avantajı sağlıyor. Gelelim skimflasyona. Skimflasyon ürünün fiyatı aynı kalır, gramajı da aynıdır, miktarı da değişmez ama kalitesi düşer. Yani şirket maliyetleri azaltmak için kaliteyi kısmaya başlar. Bu gramajdan bile daha az dikkat çekerek yapılır bence. Çünkü gramı yine hani insanlar bakabilir ürün yerken fark edersin azaldı vesaire. Gramajı düşürmek bence daha fark edilebilir. Ama işte buradaki skimflasyon daha az fark edilebilir bir şey bence. İşte mesela örnek verirsek restoranlarda isten işte dana eti, kaliteli bir dana eti kullanan bir firma, bir restoran artık düşük kalite et kullanıyor. Patatesler daha ince kullanılıyor ya da daha ucuz bir yağla kızartılıyor. Eskiden bir yağda 3 defa kızartıyorsa şimdi 5 defa kızartıyor. Bu şekilde maliyeti azaltıyor. Kahve zincirlerinde kahvenin fiyatı aynı ama işte aroması azalmış. Ucuz kahve çekirdeği kullanılmış. İşte süt oranı düşürülmüş, latte yapılmış. Bu şekilde yine maliyetler düşürüyor. Kozmetik ürünlerine baktığımızda aynı şampuan şişesi gramajı aynı ama daha az köpürüyor sanki. İçindeki keratin miktarı azaldı çünkü. Beyaz eşya ve elektronikte aynı model gibi görünüyor ama içerisindeki motor daha dayanıksız. Daha ucuz devre kartları var. Garanti süresi daha kısa. Bu şekilde maliyetler hep azaltılıyor. Skimflasyon aslında hizmet kalitesinin enflasyonu diyebiliriz. Mesela bir çikolata yediğimizde eskiden böyle daha lezzet alıyordum ben. Şimdi biraz da sanki böyle şeker yiyor gibi bir his geliyor insanın ağzına. İçindeki kakao oranı da azaltıldığı söyleniyor. Bu yüzden de hiç biz fark etmiyor. Aynı parayı alıyoruz ama daha düşük kalitede şeyler yiyoruz. Aslında ülkemizin özeti bence düşük kaliteye pahalı yaşamaya başladık. Şimdi gelelim gridflasyona. Gridflasyon da şirketlerin enflasyon bahanesiyle gereğinden çok daha fazla zam yapması, fırsatı kullanarak karlarını çok yükseltmesidir. Yani enflasyon vardır evet ama şirket olması gerekenden çok daha fazla zam yapar. Enflasyon var, zam kaçınılmaz algısı oluşur. Tüketici de zama isyan etmez çünkü herkes zam yapıyor zaten. Her şey zamlanıyor, bir alıştık havası olur Türkiye'de yaşandığı gibi. Şirketler fırsatı kullanarak enflasyonun üzerinde fiyatları artırır. Kâr marjlarını patlatır. Örnek vermek gerekirse ayçiçeği yağı krizinden bahsedebiliriz. Dünyada ayçiçeği fiyatı %20 artarken raflarda %200 zam oldu. Çünkü stokçuluk oldu ve panik ortamı oluştu. İşte ayçiçek yağı kalmıyor mu vesaire gibi herkes fiyatı zamlansa da saldırdı. Bu da fiyatın daha da artmasına sebep oldu. Bir fırsatçılık yaratıldı. İnşaat sektörüne baktığımızda demir fiyatları %15 yükseldi ama daire fiyatları neredeyse %80 yükseldi geçtiğimiz dönemlerde. Kriz var bahanesiyle aşırı fiyatlama yaratıldı. Teknoloji markalarına bakıyoruz. İşte döviz %10 artmışken ürünler %30 zamlanıyor. Çünkü herkes döviz arttı zaten. Bu fiyatın artışı normal diye durumu kabulleniyor. Kimse itiraz etmiyor. Bu itirazsızlığı, işte bu tepkisizliği gören firmalar da zam yaptıkça yapıyor. Bunlar tamamen gridflasyon yani açgözlülük enflasyonu diyebiliriz. Üçü arasındaki farklara bakalım. Şirinflasyon ürünün gramajı azalıyor. Fark etmeden birim fiyatı artıyor. Skimflasyonda kalite düşüyor. Aynı gibi görünüyor ama
içerisindeki ürün daha kötü. Hizmet ya da hizmet kötüleşiyor. Gridflasyonda gereksiz fazla zam yapılıyor. Tüketici doğrudan yüksek fiyata maruz bırakılıyor. Peki biz ne yapacağız? Bu üç gizli enflasyon tipini anlamanın ilk adımı farkında olmak. Birinci tavsiyem gramajını takip etmek. Ambalaj aynı diye ürün direkt satın almayacağız, çevireceğiz, gramajlarına bakacağız. İkinci tavsiyem de içerik listesine bakacağız. Sık enflasyondan korunmak için. Genelde içerik değişikliğiyle kendini belli eder. Çünkü bakarsın işte ne bileyim bir şeyde eskiden süt oranı %10'dur, şimdi %5'tir. Ya da işte kakao oranı bir çikolatada %70 iken %55'e düşmüştür. Bu şekilde içeriği takip etmemiz gerekiyor. Üçüncü tavsiyem fiyat geçmişlerine bakmamız gerekiyor ki gridflasyonun panik dönemlerinde zirve yaptığını unutmayacağız. Takip edeceğiz gridflasyondan kurtulmak için. Dördüncü tavsiye alternatif markaları denememiz. Çünkü büyük markalar stagflasyon ya da çinikflasyon yaparken küçük markalar gerçek ürünü verebilir. Beşinci tavsiyem de farkındalık yaratmak. Bu videoyu paylaş, insanlar bilinçlensin. Unutmayın, enflasyon sadece fiyat artışı değildir. Bazen ambalaj küçülür, bazen işte içerikte değişir, bazen şirketlerin iştahıyla birlikte enflasyon yükselir. Sizce bizde bunlardan hangisi var? Biri mi, iki tanesi mi, yoksa hepsi birden mi var Türkiye'de? Yorumlara fikrinizi yazın, üzerine tartışalım. Bu tarz içerikleri seviyorsan beğenip abone olmayı unutma. Bildirimlerle aç ki bundan sonraki videolarda karşına hızlıca çıkabileyim. Daha sonraki videoları kaçırma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.